Dünyanın en soğuk, en ulaşılmaz yerinde, kilometrelerce buzun altında kimsenin daha önce görmediği dev yarıklar uzanıyor. Geçtiğimiz aylarda bilim insanları Antarktika'da öyle bir keşif yaptı ki sadece kutupların değil bütün gezegenin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Tam 332 tane dev sualtı kanyonu haritalandı. Bazıları öyle derin ki İstanbul Boğazı'nın en derin noktasını 36 kez üst üste koysanız bile hala tabanına ulaşamıyorsunuz. Bu derinlik tam 4 kilometre. Ve işin ilginç kısmı bu kanyonlar iklim değişikliği hızını sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor olabilir. Keşif hikayemiz Temmuz 2025'te başlıyor. University of Barcelona and University College Cork'tan bir ekip bugüne kadar yapılmış en detaylı Antarktika deniz tabanı haritasını çıkarttı. Kullanılan sistemin adı IBCSO versiyon 2. Önceki haritalarda çözünürlük 1-2 kilometreydi. Yani bayağı bulanık bir görüntüye karşılık geliyordu. Şimdi ise çözünürlük 500 metreye kadar düştü. Yani resmen HD'ye geçtik. Ve bu sayede daha önce fark etmediğimiz 332 tane yeni kanyon keşfedildi. Ve bu daha önce keşfedilenlerin tam 5 katına karşılık geliyor. Burada şunu anlamak önemli. Haritalama çözünürlüğü arttığında sadece daha net görüntüler elde etmiyoruz. Daha önce düz sandığımız bölgelerde bile karmaşık yapılar ortaya çıkıyor. Düşünün. Bulanık bir uydu fotoğrafına bakınca sıradan görünen bir arazi, yakın çekimde derin vadiler, gizli geçitler ve küçük göllerle dolu olabilir. Antarktika'da olan tam olarak da bu. Yani bu keşif bir anlamda kutupların coğrafi röntgenini çekmek gibi. Peki bu kanyonlar her yerde aynı mı? Hayır. Doğu Antarktika'dakiler karmaşık, dallanıp budaklanmış U şekilli yapılar. Birkaç noktadan başlıyor, sonra birleşip dev bir ana kanala dönüşüyor. Batı Antarktika'dakiler ise daha kısa, dik ve V şekilli. Neden böyle? Çünkü Doğu Antarktika buz tabakası daha eski. Milyonlarca yıldır orada. Batı ise daha genç. O yüzden coğrafyası daha genç ve dolayısıyla daha farklı. Bu fark sadece şekil değil, işlev açısından da önemli. U şekilli kanyonlar daha geniş alanlardan su ve sediment toplayarak okyanusa ulaştırıyor. V şekiller ise daha dar ve hızlı akışlara imkan veriyor. Bu, suyun ve taşınan malzemenin davranışını değiştiriyor. Yani coğrafya, suyun yolculuğunu belirleyen bir harita gibi. Peki bu kanyonlar nasıl oluştu? Bu kanyonlar tabii ki öyle bir gecede oluşmadı. Binlerce yıl boyunca buzullar devasa miktarlarda sediment taşıdı. Bunlar deniz tabanında turbidity akımı dediğimiz çamur ve kum yüklü dev su akıntıları oluşturdu. Bu akıntılar bir bıçak gibi deniz tabanını oya oya bu vadileri açtı. Tekrar eden bu süreç kanyonları her seferinde biraz daha derinleştirdi. Turbidity akımlarını şu şekilde düşünebilirsiniz. Dağdan kopan bir çığ gibi ama su altında. İçinde sayısız kum tanesi, çakıl ve çamur var. Bu akıntılar bazen kilometrelerce ilerleyip deniz tabanını kazıyor. Her seferinde daha küçük, derinleşen bu yarıklar binlerce yıl sonra devasa kanyonlara dönüşüyor. Tamam, çok büyükler, çok derinler ama bu neden önemli? Çünkü kanyonlar okyanus ekosisteminin damarları gibi. Sığ sulardan gelen besinleri derin denizlere taşıyorlar. Aynı zamanda soğuk ve yoğun suyu okyanusun derinliklerine, sıcak suyu da buzulların altına ulaştırıyorlar. Yani deniz yaşamından iklim sistemine kadar pek çok süreç bu kanyonlardan geçiyor. İşte kritik nokta burası. Okyanuslarda İngilizcesi Circumpolar Deep Water, Türkçesi ise kutupsal çevresel derin su olarak adlandırılan derinlerden gelen sıcak su kütleleri var. Bu su yüzeyden görünmese de Güney Okyanusu'nu çevreleyerek sürekli dolaşır ve normalde bulunduğu derinliklerdeki sulardan çok daha sıcak olur. İşte bu sıcak su bu dev kanyonları adeta bir otoyol gibi kullanarak buz raflarının altına kadar sızıyor. Sonuç alt taraftan başlayan erime hızlanıyor, buz kütlesi zayıflıyor ve kopan parçalar deniz seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Buz eridikçe deniz seviyesi yükseliyor. Ve bu sadece kutupları değil, İstanbul'dan New York'a, Tokyo'dan Amsterdam'a kadar tüm kıyı şehirlerini yakından ilgilendiriyor. Ayrıca bu kanyonlar İngilizcesi Antarctic Bottom Water yani Türkçesi Antarktik dip suyu oluşumunda da kritik rol oynuyorlar. Bu dünyanın en soğuk ve en yoğun su kütlelerinden biri. Kutupsal çevresel derin su gibi sıcak değil, aksine aşırı soğuk olduğu için deniz tabanına çöküyor ve oradan okyanuslara yayılıyor. Bu dip suyu Antarktika kıyılarında oluşuyor ve kanyonlar aracılığıyla derin okyanusa doğru akıyor. İşte bu hareket küresel termohalin dolaşım dediğimiz tuzluluk ve sıcaklık farkıyla çalışan dev okyanus konveyör bandının bir parçası. Ve hatta Antarktika'da bu süreçte yaşanacak olan bir değişim, yıllar içinde dünyanın öteki ucundaki denizlerin sıcaklığını, tuzluluğunu ve hatta besin zincirini bile değiştirebilir. Bu yüzden bilim insanları bu bölgeleri yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel iklimin de kalbi olarak görüyorlar ve son derece ciddiye alıyorlar. Yani burada iki farklı mekanizmadan bahsediyoruz. Biri sıcak suyla buz erimesini hızlandıran süreç, diğeri soğuk suyla tüm gezegenin dolaşım sistemini besleyen süreç. İkisi de aynı kanyonları kullanıyor ama etkileri bambaşka. Birini
Damarları tıkayan kötü kolesterol gibi düşünün. Diğerleri ise tüm vücuda oksijen taşıyan kan gibi. Bu benzetme neden bilim insanlarının bu kanyonları bu kadar önemsediklerini daha net anlatıyor. Şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar önemli, iklim modellerinde bu hesaplanıyor mu? İşte sorun da aslında tam olarak burada yatıyor. Mevcut iklim modellerinde bu kadar küçük ölçekli kanyon detaylarını yeterince hesaba katmıyor. Su akışlarının yönünü, sıcaklığını, karışımını doğru modellemeden geleceğe dair tahminler tam isabetli olamıyor. Yani elimizde puzzle'ın eksik bir parçası var. Eksik puzzle demişken, peki bütün bunlar bizim gündelik hayatımıza nasıl dokunuyor? Şöyle düşünün. Kıyı şehirleri İstanbul, İzmir, Rotterdam, New York planlarını su seviyesinin bugün ve yarınına göre yapıyor. Limanlar dalga yüksekliği ve akıntı desenlerine göre inşa ediliyor. Enerji santrallerinin soğutma suyu rejimleri, balıkçılığın sezonları, kıyı erozyonu önlemleri hepsi denizdeki ısı ve akış değişimlerine karşı hassas. Antarktika'daki bu kanyonlar sıcak suyu buzun altına taşıyıp erimeyi hızlandırırken aynı zamanda dünyanın en soğuk dip sularını da derin okyanusa sürükleyen yolları oluşturuyor. Yani bir yanda erime ve deniz seviyesindeki artışa katkı, diğer yanda okyanusların dev konveyör bandının hızını ve yönünü etkileyen bir mekanizma. Bu yüzden küçük ayrıntı gibi görünen jeolojik yapılar şehir planlamacılığından deniz taşımacılığına, sigorta sektöründen gıda zincirine kadar zincirleme sonuçlar doğuruyor. Biz ekranda birkaç renkli harita görüyoruz ama perde arkasında milyonlarca dolarlık kararları bu verilerle veriyorlar. Haritalar keskinleştikçe aldığımız bu kararlar da netleşecek ya da tam tersi geç kaldıkça riskler daha da büyüyecek. Peki neden bu kadar geç fark ettik bu kanyonları? Birincisi Antarktika koşulları aşırı zor. Fırtınalar, buz kütleleri aşırı soğuk, oraya gemi göndermek bile başlı başına riskli. İkincisi teknoloji yeni gelişti. Yüksek çözünürlüklü sonar sistemleri ve yapay zeka destekli veri analizi olmadan bu detayları görmek imkansızdı. Önümüzdeki araştırma adımlarında bilim insanları yalnızca bu kanyonların konumunu değil, yıl boyunca içlerinden geçen suyun sıcaklığını, tuzluluğunu ve hızını da takip etmeyi planlıyorlar. Bu, sualtı sensörleri, otonom denizaltılar ve hatta buz üstüne yerleştirilen radar sistemleriyle yapılacak. Böylece bu kanyonların mevsimsel etkileri iklim modellerine doğrudan aktarılabilecek. Yani bu keşif bir son değil. Aksine Antarktika'nın kalbine açılan uzun soluklu bir pencerenin ilk adımı ve atılacak her yeni adım küresel iklim öngörülerinin doğruluğunu biraz daha arttıracak. Bu kanyonlar sadece birer merak unsuru değil. Onlar iklim değişiminin aslında görünmez birer hızlandırıcısı ve bu keşif bize tam olarak şunu hatırlatıyor. Dünya hala bilmediğimiz sırlarla dolu ve bu sırları aslında tam olarak çözmeden iklim kriziyle verdiğimiz savaşı tam olarak asla kazanamayacağız. Peki sizce bu kanyonlar iklim değişikliğinin çözümünde kullanabileceğimiz birer ipucu mu verir yoksa felaketi mi hızlandırır? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz bilimsel keşifleri merak ediyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.